Evet, yeni bir videodan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu gördüğünüz gibi bahçemize limonun arkasında yukka çiçeği. Çiçek diye de anılıyor. Bu bitkidir bu böyle. Genelde ev bitkisidir bunlar. İş yeri evlerde genelde olur. Bu da bizim evimizde de küçük bir ağaçtı. Bunu getirdik buraya diktik. Yıllar içinde zaman içinde burada çatal çatal büyüdü. Görüldüğü gibi 4 dal var. Daha önce de 2 dalını kesmiştik. Şimdi şu dışa doğru eğilmiş dalın birini alıyoruz. Evet. Şimdi gövdede 3 tane dal bıraktık. Şimdi dalımızı getirdik. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Köklendirme yapacağız bunu. Daha öncelerden de köklendirme yapmıştım. Köklendirip bunu farklı alanlara dikeceğiz. Saksıda toprağımız hazır. Şimdi bu bayağı büyük olduğu için bunu bir kesim yapacağız. Şöyle bakıyoruz, saksımıza büyük gelecek bu. Evet. Biraz yapraklarını temizledikten sonra bunu bir kesim yapacağız arkadaşlar. 2 parça halinde dikimini yapacağız bunu. Bunu bir ayrı dikim yaparız. Böyle buraya da biraz çapraz kesiyorum ki orada köklenme daha güzel meydana gelsin. Normalde salon bitkisi arkadaşlar bunlar. Bunlar dışarıda olmaz diyordum ben. Bu palmiye gibi bir de ağaç. Palmiye de andırıyor ama tabi değil. Dışarıda çok güzel bahçe ortamını soğuktan çok etkilenmeyen bir bitki. Çok güzel gelişti. Ağaç gibi büyüdü bayağı. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapraklarını temizliyoruz. Fazla su kaybolmasın. Köke çalışsın. Yaprakları mümkün olduğu kadar altlardan alıyorum. Şöyle bir bakalım. Evet, biraz daha uzun gibi geldi bana. Çok fazla kesmek istemiyorum ki. Şimdi geçen yılın dokusunu öldürmek istemiyorum. Yeni sürgünden köklenme biraz zor olur. Evet. Tam da yeni sürgünün altından biraz odun tabaka kaldı orada. Bıçakla da hafiften deri kısmını sıyırıyorum ki buradan köklenmeler daha iyi, hızlı bir şekilde sonuçlansın. Evet. Her zamanki gibi aloe vera ile güzelce onu bir celliyoruz arkadaşlar. Orada daha güzel köklenme elde edebilmek için güzelce celledik. İyice bol bol sürüyoruz her tarafına. Ve saksımızı kestiğimiz diğer küçük gibi olandan bir delik açıyoruz güzelce. Oturtacağımız yeri ayarladıktan sonra aloe vera'nın dalını da altına yerleştirdim sürdüğüm fazlalık şeyde. Şöyle ortalı olmadı. Biraz şöyle ortalı olması için saksıya ayarlamasını yapıyorum. Ve sıkıştırıyoruz toprağını arkadaşlar. Bu haliyle bile yani saksıya büyük geldi ama sorun değil. Köklenmede herhangi bir sıkıntı olmaz. Gayet güzel köklenme olacak arkadaşlar. Yani olacak derken çünkü bunu biliyorum. Köklendirdiğim için, güzel sonuçlar aldığım için öncesinde ben bundan 2-3 tane ayrı ayrı böyle köklendirme yaptım. Evet, can suyunu da güzelce verdik arkadaşlar. Saksımızı bir kenara alalım şöyle. Evet. Şimdi geçen yıldan köklendirmiş olduğum aynı bitki, yuka bitkisi arkadaşlar. Şimdi bunu hep beraber bakalım köküne. Şöyle yan yana bakalım.
Gayet güzel, sağlıklı. Tabii bu küçüktü. Şimdi diktiğimiz kadar büyük değil de bu. Kökler de iyice sıkışmış saksıya. Çıkmıyor böyle. Ezerek yumuşatmaya çalışıyorum. Evet. Güzel bir şekilde çıktı, görüldüğü gibi. Çok güzel kökler. Baya fazla kökler oluşmuş. Elimle biraz koparıyorum, fazla da kökleri de temizliyoruz şöyle. Bu bitkimiz de yaklaşık 5-6 ay sonra arkadaşlar aynı konuma gelecek köklenme açısından. Görüldüğü gibi çok güzel bir kök. Aynı şekilde aynı sonuçları alacağız inşallah. Çok sağlıklı. Çok hızlı bir şekilde bu toprağa diktiğim zaman büyüyecek bir bitkidir arkadaşlar. Saksıda toprağa yetersiz geldiği için bu fazla boy atmamış ama bunu dikeceğimiz yerde çok hızlı bir şekilde gelişecektir. Saksıda bitkiler, kökler sıkışma yapıyor. Yeterince beslenemiyor. Toprak yetersiz geldiği için belirli bir oranda büyüme yapıyor. Ondan sonra bir durulma noktasına geçiyor. Evet, şimdi diğer alt küçük tabakayı alıyoruz. Bunu da güzelce aloe vera ile güzelce sürüyoruz toprağa gelecek yerine. Ve bunu da şöyle bir saksı ayarladık. Bunu da o saksıya koyuyoruz arkadaşlar. Bu küçük parçayı da, bu çok küçük oldu. Belki köklenir, belki köklenmez. Bunu da dibine batırıyoruz. Artık o da onun yanında eşantiyon olur köklenirse. Ama bu her ikisi güzel kökleneceğini umutluyum yani. Kesin köklenir. Bunun da can suyunu verdik. Üstlerinden fazla hava almasını kestiğim yerler çamurla da güzelce onları sıvadım arkadaşlar. Kapattım hava almasın çünkü orada su kaybı yaşamasın diye. Şimdi bunları bahçemizin bir kenarına koyacağız. Köklenmesini. İlerideki günlerde bunun da köklenmesini görürüz hep beraber inşallah. Evet, siz de bahçenizde böyle buna benzer bitkileri bu şekilde köklendirerek arkadaşlar farklı alanlara dikerek değerlendirebilirsiniz. Şimdi biz bu bitkimizi alacağız. Müsait bir alanda gelişimini tamamlaması için bunu yerine dikip orada büyümesini, gelişmesini daha iyi tamamlamasını sağlayacağız. Görüldüğü gibi çok güzel kökler, canlı. Saksıdan gidemediği için kökler artık beklemeye alıyor, ağaç kendini büyüyemiyor. Ama dediğim gibi burada evimizin önünde buraya dikmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burada çok güzel gelişme sağlar. Sağımda dut ağacı, sol tarafında ceviz yine büyüyor. Buraya da aloe vera dikmişim yine yanında. Onu da yeni dikmiştim büyümesi için. Yerine hazırlayıp buraya dikiyoruz bunu arkadaşlar. Toprağı yumuşatıyoruz. Güzel bir hazırladık çukurunu. Şimdi bitkimizi biraz geniş açtık çukuru ki kökler rahat çalışsın orada. Yumuşak olsun ki toprak kökler hızlı gelişsin. Evet, güzel bir şekilde arkadaşlar dikimimizi yaptık. Artık bundan sonra buradaki yeni gelişme alanında gelişmesi bekleyeceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar, siz de böyle bitki köklendirip dikiyor musunuz? Sizler de bahçenizde bu şekilde işler yapıyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız sevinirim. Hoşça kalın, Allah'a emanet.